Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün size kendi motorumu tanıtacağım. Triumph Tiger 900 Rally Pro 2022 model. Kendime göre motor hakkında bilgi vereceğim. Umarım alacak olan arkadaşlara veya değerlendiren arkadaşlara yardımcı olacaktır. İlk önce lastiklerinden bahsedeyim. Üzerinde Bridgestone Butlux Adventure modeli var. Açıkçası hani bu tarz lastik modellerini kimse beğenmiyor. Ama ben normalde hafta sonları kullandığım için evden çıkar çıkmaz işte belli bir süre Şile, Polonezköy'e gidiyorum. O ara lastik ısınmış oluyor. Açıkçası bu zamana kadar hiçbir şekilde ne asfaltta ne de offroad'da bir sıkıntı yaşamadım. Tabii offroad derken burada hafif offroad'dan bahsediyorum. O yüzden ben açıkçası seviyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Önceki videolarımda da virajla ilgili birkaç viraj dönmüşlüğüm var. Açıkçası pekleri sürtene kadar devam ediyor ve hiçbir şekilde lastik beni üzmedi. Ama yakın zamanda kısmetse TET rotası yapmayı planlıyorum. İstanbul'dan başlayıp Gürcistan sınırına kadar yaklaşık 14 gün sürecek. Bu aşamada büyük bir ihtimal Karo 4 metzeller, Karo 4 lastiklerini alacağım. Tabii full offroad odaklı. Ama dediğim gibi bu lastik asfaltta hiçbir şekilde üzmez. Ama ağır offroad'a gireceksiniz. Tabii ki bu lastikler yetersiz kalacaktır. Tubeless lastikler var. Çok ben açıkçası motor alırken en büyük beklenti motordan tubeless olmasıydı. Offroad odaklı motor arıyordum. Ama çoğu işte Afrika Twin, Tenere 700 Şamlerle lastik kullandığı için açıkçası onları tercih etmedim. O yüzden lastikler konusunda ve jant konusunda mutluyum. Ayrıca bunun üzerinde lastik basınç ölçer var. Çok güzel. Artık her motoru kullandığımda ölçmeye gerek kalmıyor. Bir şekilde düşük olduğunda sizi uyarıyor. O yönden bayağı bir başarılı. Üzerinde tabii gördüğünüz gibi Brembo fren kaliperleri var. Ön ve arkada Brembo. Zaten bunda viraj ABS'si de var. Açıkçası bunlardan da çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii süspansiyonları görüyorsunuz. Bu süspansiyonlar ön ve arka ayarlanabiliyor. Buradaki butonlardan işte istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Normalde sıfırdan yanlış hatırlamıyorsam 18'e kadar bir kademesi var. Şu anda fabrika ayarına gelen 8 ile duruyor. Ben yolda da offroad'da da 8'de kullanıyorum. Hiçbir şekilde ayarını değiştirmiyorum. Açıkçası süspansiyonlarında da gayet başarılı. Hem offroad'da hem yolda olmak üzere. Bence güzel süspansiyonlarına sahip. Onun dışında kendiliğinden gelen sis farları var. Sis farlarını çok kullanmıyorum. Kendi LED farları var. Gündüz ışığı da var. İsterseniz gündüz ışığını bir açayım. Evet, burada gündüz ışığı nasıl gözüküyor bilmiyorum ama kamerada şu anda gündüz ışıkları yanıyor. Ben hep bu şeyde kullanıyorum. Çünkü bir şekilde arabalar tarafından da kolaylıkla fark ediliyor. Ama kısa ve uzunu yakabiliyorsunuz. Uzunu yaktığınızda sis farı da otomatik olarak yanıyor. Onun dışında kendiliğinden gelen hareketli, hareket edilebilir ön cam var. Ön camda da açıkçası benim boyum 1.82. 1.82 boyundaysanız bir şekilde idare ediyor ama yine de rüzgar alıyor. Bir deflektör almanız gerekiyor. Ben de deflektör kullanıyordum ama kayıt aldığım zamanlar önümü göstermediği için şu anlık çıkarttım. Zaten dediğim gibi TET rotasında da tamamen offroad olacağı için herhangi bir deflektöre gerek kalmayacaktır. Onun dışında sinyal farları LED. Kendiliğinden elcik korumaları vardı. Ama elcik korumaları tabii ki ilk düşmede hemen kırıldı. Ben de Bark Buster korumalarını aldım. Bunlar çok sağlam korumalar. Umut ediyorum düşmem ama düştüğümde de beni üzmeyecektir diye düşünüyorum. Zaten bu motor Pro modeli olduğu için çoğu özellik açıkçası donanım olarak çok zengin. Kendi donanım üzerinde bayağı bir özellikle geldi. Bu özellikler nedir? İşte yani genel olarak özellikleri söylersem işte viraj ABS'si var. Ön ve arka koltuk, konfor sele ve bunlar da ısıtmalı. Orijinalinde ısıtmalı. Orijinalinde ısıtmalı elci korumayla geliyor. Cruise kontrolleri mevcut.
LED'leri söylemiştim. Ön ve arka LED'le geliyor. Ayarlanabilir süspansiyonla geliyor. Kendiliğinden orta sehpa ile geldi. Aşağıda gördüğünüz gibi bir karter koruması da orijinalinde geliyor ve alt koruma demiri de orijinalinde geliyor. Quick shifter de var üzerinde. Valla aradığım tüm özellikler bu motorda sahip. Açıkçası onun dışında ekstra bir özelliğe ihtiyaç duymadım. Buraya gelirsek kollarda burada gördüğünüz gibi koltuk ısıtmayı ayarlayabiliyorsunuz. Sis farını ayarlayabiliyorsunuz. Burada cruise kontrolü ayarlayabiliyorsunuz. Gündüz farı, kısa farı, uzun farı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sinyaller ve orta konsol, yönetici konsol ve burada da kornası mevcut. Öteki tarafta da motor çalıştırma, ana ekranlar vesaire mevcut. Açıp ana ekrana bakarsak ana ekranı gayet başarılı, büyük bir ekrana sahip. Ama zaten yani büyük bir ekranda sonuçta Apple CarPlay veya Android Auto çalıştırmadığı için yani inanılmaz büyük ekranı da gerekli mi emin değilim. Benim için hızı göstersin, yakıt tüketimi vesaire göstersin yeterlidir. Burada ne gösteriyor özellikle olarak derecesini, saatini vesaire, devir saatini vesaire gösterebiliyor. Burada menülerden değiştirip lastik basınç sensörüne geçebiliyor. RPM'i gösteriyor. İşte bu zamana kadar yapılan kilometreyi, average speed vesaire gösteriyor. Ya onun dışında tabii menülerde ekranları da değiştirebiliyorsunuz ama ben çok kurcalamıyorum. Burada böyle aynalarına ben kör nokta takıyorum. Açıkçası bu benim için çok gerekli bir şey. Ben sürekli kullanıyorum. Burada özellikle onun dışında bahsedeceğim çok bir şey yok. Burada fren hidrolikleri var ama açıkçası bu motora hani motor çok gerçekten kaliteli olarak yapılmış. Rengi vesaire çok güzel. Yani diğer özellikleri de kalitesi de bence çok güzel. Ama hani bu fren hidroliği bence yakışmamış. Hani en azından buraya bir üçgen bir şey koyulabilirdi ya da görsel olarak daha iyi bir şey olabilirdi. Onun dışında bahsettiğim gibi burada konfor selesi mevcut. Sele gayet başarılı. Önceki motorlarımda hemen seleyi değiştirmeye çalışıyorduk. Çünkü belli bir mesafe gider gitmez yoruyordu. Açıkçası ben bu motorla bayağı uzun mesafeler gittim. Hiçbir şekilde sizi yormuyor. O yüzden gayet başarılı. Bu tarafta da arka yolcunun sele ısıtmasının ayarını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi orta sehpa ile geliyor. Fan tarafları yan tarafında. Açıkçası ben pantolonla vesaire kullandığım için herhangi bir sıcaklık gelişini hissetmiyorum ama bazı arkadaşlar motor pantolonsuz kullandığı için bir şekilde bazen sağdan veya soldan sıcak geldiğini söyleyebiliyorlar. Ben çantayla kullanıyorum. Bu ayarlanabilir bir çanta. İstediğim şekilde değiştirebiliyorum. Ayarını yapabiliyorum. İsterseniz bir de açıp sesini dinleteyim size. Bu arada motor boşta dahi olsa debriyaja basmadan çalışmıyor. Buna ben Endurovert'ten tam olarak şu an markasını bilmiyorum ama motor koruma almıştım. Ama açıkçası hani Endurovert'teki arkadaşım inanılmaz yardımsever. Çok iyi bir insan ama hani bu üründen pek memnun kalmadım. Niye? Gördüğünüz gibi bir iki düştüm. Offroad yaparken gördüğünüz gibi hemen motor buraya dayandı. Yani bir iki düşüşünde büyük bir ihtimal bu yeri kıracaktır. Bu nedenle açıkçası ben orijinaliyle değiştireceğim. Orijinal motor koruma demiri alacağım. Orijinal yeni motor koruma demirinde burada görmüş olduğunuz yerden de bağlantı var. O yüzden çift bağlantı yapıyor. Çift bağlantı yaptığı için daha sağlam olacaktır. Yakıt tüketimine gelirsek açıkçası ben yaklaşık 5-6 bin kilometredir kullanıyorum. Asfaltta, offroad'da
hızlı, yavaş, şehir içi vesaire hepsi karışık. Arkadaşlar bir şekilde 5.3'ü ne geçiyor ne de çok azalıyor. Yani bu şekilde kullanırsak büyük bir ihtimal 5.3 şeklinde yakacaktır. Ama şehirler arası yolda işte atıyorum 100-120 aralığında giderseniz büyük bir ihtimal 4.5'a düşecektir. Ama hani bu motorun aralığı büyük bir ihtimal 4.5-5.5 litre arasındadır diye düşünüyorum. Bu motorda ne olsa daha iyi olurdu diye soracak olursanız bence hani anahtarsız çalıştırma olsaydı güzel olabilirdi. Onun dışında ben zincir yağlamayı hiç sevmiyorum. Uğraşmayı da sevmiyorum. Bilmiyorum teknik olarak olabiliyor mu? Offroad bir makinede şaftlı sistem ama BMW kullanıyor. Tabii Triumph'ın 1200'lerinde de kullanılıyor ama tabii bunda da bir şaftlı sistem olsaydı tadından yenmezdi. En azından zincir yağlamayla bir şekilde uğraşmazdık. Arkadaşlar genel olarak motordan bahsedersem hani ben motor alırken özellikle istemiş olduğum bazı özellikler vardı. Ona göre seçmek istedim. Ben hani offroad yapmayı çok seviyorum motorda. Tabii böyle bir ağır offroad değil. Arazi yollarına vesaire girmeyi çok seviyordum. Dediğim gibi TET rotasında da kısmetse bir aksilik olmazsa TET rotasında yapacağım bu motorla. O yüzden arazi özellikli yani tel jantlı, ön lastiği büyük olan, büyük ve ince olan hani araziye uyumlu süspansiyon olan motorları seçmek istemiştim. Bu kategoriye bakarken tabii bildiğiniz gibi Afrika Twin var, Tenere 700 var. İşte bu Triumph var. KTM'nin 890 Adventure'ı vardı. Ama ben hani isterken mutlaka viraj ABS'si olmasını istiyordum. İşte cruise control olmasını istiyordum. Onun dışında mutlaka şamliyelsiz lastik olmasını istiyordum. Böyle baktığımda açıkçası Tenere 700 ve Afrika Twin bu nedenle elenmişti. Tabii bunlara özellik takabiliyorsunuz. İşte bunda da quick shifter var. Ya ama takıyorsunuz, alıyorsunuz, üzerine bir para koyduğunuzda bunlardan çok 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 daha pahalıya geliyor. Nedense büyük bir ihtimal Japon motorlarda bu %30 gümrük vergisi nedeniyle bazen Avrupa motorları geçiyor artık fiyatları. O yüzden hani bir de Afrika TV'nin gerçekten hani ağır bir motor. Nereden baksanız işte DCT'sini vesaire alsanız baz motorunda bile 230 kiloya varıyor yakıtsız ağırlığı. Bu 200 kilo yakıtsız olarak yani arada 30 en az 20 kilo fark var. Tenere 700'de dediğim gibi herhangi bir donanımı olmadığı için tercih etmedim. Onun dışında bir rakip olarak KTM 890 Adventure Rally vardı. Ona da gittim baktım. Açıkçası o tabii offroad olarak çok iyi bir makine. Ama böyle ben aldığım zaman tabii ekranı, aynası, konsolu, tuşları bana kalitesiz geldi diyeyim. O fiyata en azından daha kaliteli olabilirdi diye düşünüyorum. Koltuk serisi inanılmaz sertti. O nedenle ben hep bu motoru istiyordum. Ama maalesef tabii ki her zaman olduğu gibi sıfırını bulmak imkansızdı. Ben de sıfır almış birinden yaklaşık 4 kilometredeyken bunu alabildim. Bu sene KTM'nin çıkartmış olduğu yeni 890 Adventure Rally ile tabii güncellemeler var. İşte bahsettiğim bazı kötü özellikler orada getirilmiş. İşte ekran vesaire çok güzel olmuş. Bunun dışında TR'de de bir güncelleme yapmışlar herhalde, yumuşatmışlar. Konsol freni aynı. Ama tabii KTM'nin bu benzin deposunu kenara alması bir de zaten KTM offroad odaklı olduğu için offroad özelliğini çok çok daha öne çıkartmış. O nedenle KTM'de gitgide hani çoğu şeyini düzeltiyor. Güzel bir motor olmuş KTM'de. Bu sene Ducati de e, Desert X çıkarttı. O da offroad odaklı. O da donanım olarak çok yüksek. O da güzel bir motor. Açıkçası ben hani bugün bir daha motor alsam ne alırım? Büyük bir ihtimal yine bu motoru alırım. Veya dediğim gibi KTM'de de güncellemeler olduğu için KTM 890 Adventure Rally modelini herhalde alırdım diye düşünüyorum. İkisi arasında kalırdım. Belki motor çok mu övdüm bilmiyorum ama açıkçası çok çok memnunum. Motordan tüm özellikleriyle çok başarılı. Daha büyük motorla değiştirir miyim? Büyük bir ihtimal değiştirmem. Çünkü büyük motor aldığınızda ağırlık da artıyor. Bayağı şey üstüne geliyor. Yani her şey böyle pozitif yönde ayrışmıyor. Ben dediğim gibi offroad odaklı kullandığım için benim için bu model KTM 890 veya Desert X makul bir model diye düşünüyorum. Hem asfalt yolda inanılmaz başarılı. Ben süspansiyonları ve tel jantı nedeniyle belki sıkıntılı olur diye düşünüyordum.
Ama gerçekten asfaltta da hani videolarımı izlersiniz, önceki videolarımı. Virajda da çok inanılmaz güzel viraj alıyor. Çok başarılı. Offroad'da da inanılmaz başarılı. Yani quick shifter'ı çok iyi çalışıyor. 3 silindirli bir motor. Dediğim gibi konforu ve selesi de çok süper. Tabii beğenmediğim özelliklere gelirsek, yani beğenmediğim açıkçası özellik çok az. En başta beğenmediğim özellikleri söylersen beni en çok sinir eden özelliklerden bir tanesi. Offroad'a girerken mutlaka motoru durdurmanız gerekiyor. Yani motor durmadan offroad moduna geçmiyor. Ben de sürekli hemen asfalttan offroad'a geçtiğim an durmadan offroad'a almak istiyorum ama olmuyor. Açıkçası hani çok önemli kötü bir özellik mi bilmiyorum ama beni hani bir şekilde sinir ettiğini söyleyebilirim. Onun dışında hani sevmediğim özellikler falan derken işte bahsetmiştim, bu frenli hidroliğinin burada görüntüsüz olmasını çok sevmiyorum. Ve onun dışında bir de hani bu motorda tabii biliyorsunuz 3 silindirli bir motor. Biraz titreşim var ama bu titreşim ne zaman hissediliyor? 6000'den sonra hissediliyor. Zaten bu 3 silindirli olduğu için yaklaşık 10.000 devre kadar çıkabiliyor. 6000'den sonra biraz peklerde titreşim hissedebiliyorsunuz. Yani inanılmaz kötü bir özellik değil. E, Yani beni inanılmaz rahatsız etmiyor. Ama olmasa da olurdu diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani görüşlerim böyle. Dediğim gibi çok memnunum. Almak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Çok büyük özelliklerle geliyor ve bu özellikleri diğer motorlara takmak istediğinizde gerçekten bundan daha pahalıya geldiğini söyleyebilirim. O nedenle bana hani bu motor diğer motorlardan özellikleri itibariyle daha uygun geldiğini söyleyebilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Biraz hani kusura bakmayın acemice olmuş olabilir video. Ama hani bir sorunuz varsa bunu hani yorumlara yazarsanız ben de açıklamış olurum. Diğer videolarımda da nasıl viraj aldığını, offroad'da nasıl gittiğini de zaten yayınlamıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Umarım yakındaki TED Trans Euro Trail rotasında da videolar paylaşacağım. Buradan da videoları takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.